Exe, APK, UASet görüntüleyici derken artık konfigürasyon videolarına tekrar dönelim dedim. Bugün Magic Bullet nasıl yapılır bunu öğreteceğim sizlere. İki tane temelde dosyamız var. İlk OBB dosyası, içinden pack dosyasını alıp unpack edeceğiz. İkinci olarak da tabii unpack edecek bir scriptimiz. Onu da zaten önceki videoda tanıttım. Üzerine bir daha vurgulamayacağım. Önceki videoya gidip izleyebilirsiniz. Hemen uzatmadan Exe'yi açıyorum. Exe açtıktan sonra lisans anahtarıma gireceğim. Verify dedim. Exe açıldı, ardından OBB dosyasını herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. Eğer oyun bilgisayarınızda yüklüyse veya emülatörde yüklüyse direkt olarak bir dosya yöneticisine girerseniz Android OBB.com.tngn içinde bu OBB dosyası olacaktır. 32 bit kullanıyorsanız versiyon numarası farklı olacaktır. 64 bitte versiyon numarası farklı olacaktır veya oyunun sürümleri arasında, yani Kore ile Vietnam arasında da versiyon sürümleri farklı olacaktır. OBB dosyasını unpack etmek için OBB unpack kısmına geldim. OBB dosyasını sürükledim. Start Progress'e bastım. Ardından OBB dosyası unpack edildi. Şuraya çıktı. Shift tıkladım. Shadow Track Extra Content Packs dedim. Buradan Magic Bullet yapmamız için bugün mini OBB pack ile Zidici kullanacağız. Oyun şöyle bir yapı kurmuş. Mini OBB pack içinde istediğimiz dosyanın UXP dosyası var. Zidici içinde de istediğimiz dosyanın UASet dosyası var. Ondan dolayı ikisinde de ilgili yere geldiğimiz zaman zaten unpack işlemini durduracağız. Göstereceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Mini OBB ile Zidici masa üstüne alıyorum. Ardından sağ tarafa taşıdım. Şimdi pack unpack kısmından ilk başta Zidici dosyasını unpack etmek için Start Progress'e basalım. Zaten klasörü çıktı. Şu şekilde Mini OBB Zidici. Girelim içine, Shadow Tracker Extra Content. Burada yanlış hatırlamıyorsam şu anda Ars Player klasörünün içinde bizim aradığımız dosya. İkon dosyalarını unpack ediyor. Biraz bekleyelim. Magic Bullet bu arada karakterin kapsülünü genişletmek demek. Şu anda ekran ortasında bir tane kapsül görebilirsiniz. Bu kapsülü genişletiyoruz ve mermi o kapsülün içine girdiği zaman hasar sayıyorken kapsülü genişlettiğimiz zaman, daha da uzaklara sıktığınız zaman yine hasar sayıyor. Ars Player'ın içine girelim. Buradan Animation Base Skeleton içine girdik. Burada aradığımız dosya CH-Base-SK Physical Set. Bunu masa üstüne sürükledim. Bu dosyayla bir işimiz kalmadı, artık silebilirim. Ondan sonra Mini OBB pack dosyasını da aynı şekilde pack unpack kısmına sürükledim. Start Progress dedim. Unpack edilmeye başladı. Yine Ars Player bölümü geldiği zaman içinden CH-Base-SK Physical Set dosyasını alıp bunun da unpack işlemini durduracağım. Dosya şu anda burada ve görüyoruz CH-Base-SK Physical Set. Durdurdum, ondan dolayı iptal ettim. Ardından girip dosya yöneticisinden bu dosyayı alalım. Ars Player, Characters, Animation, Base, Skeleton ve içinden Physical Set dosyasını sürükledim. İki tane dosyayı masa üstünde şu anda görüyorsunuz. Hem UASet hem de UXP'si. İkisi de ayrı pack dosyalarının içinde. Şuraya taşıdım. UASet dosyasını açalım. Düzenleyeceğimiz yerleri göstereceğim şimdi size. Export Data'ya bastım. Burada ilgileneceğimiz kısımlar burası değil. Export 16, Export 17. Yanlarından açtım. Box kadar geldim. X, Y, Z oranları zaten burada var. Normal değerleri 35, 35, 69,5, 50, 50, 80 yapabiliriz. Veyahut da hepsini aynı da yapabilirsiniz. Mesela 70, 70, 70 veya 80 de yapabilirsiniz. Ondan sonra 100 de yapabilirsiniz. 100, 10 da yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunların hepsini 70 yaptıktan sonra Export 17 satırından da aynı box buluyoruz ve X, Y, Z değerlerini değiştiriyoruz. Ben orayı 70 yaptığım için burayı tekrardan 70 yapacağım. Ama dilediğiniz gibi değerler verebilirsiniz. Ayrıca 200, 300 veya 400 gibi değerler de verebilirsiniz. Oyuna girip denersiniz istediğinize göre. Ama daha fazla değer verdikçe Light'ta da eskiden olan hasar bugu
oluyor. Buralara az değerleri vermenizi tabii ki de öneririm. O harici burada dokunacağımız başka bir şey yok. Burayı CTRL-S diyerek kaydedin veyahut da çıkarken size kaydedeyim mi diye soracak. O şekilde kaydedin. Çıktıda 2 tane dosya veriyor. Bu bug dosyalarını silin. Gereksiz. Bu asset dosyasını artık silebilirsiniz. Sadece UXB dosyasıyla bizim işimiz var. Exe'yi tekrardan çalıştırdım. Geldikten sonra Pack Repack bölümünden mini OBB pack dosyasını sürükledim. Ardından düzenlediğim UXB dosyasını sürükledim. Start Progress'e bastım ve repack edilmiş dosya şu şekilde. Ondan sonra artık bu UXB ile, bu orijinal pack'la, bu ZDitch ile unpack edilmiş mini OBB ile işim kalmadı. Bunları sildim. Mini OBB Altre Repack dosyası bizim repack edilmiş dosyamız ve içinde artık Magic Bullet var. Sondaki uzantıyı değiştirin. Repack yazan kısmı silin. Bir de Altre'yi silin. Mini Altre OBB.pack olarak kalsın. Ondan sonra dilerseniz bunu OBB içine koyabilirsiniz. Çünkü emülatörde genellikle pack dosyaları content klasöründe çalışmıyor. OBB klasörünün içine koymak isterseniz bu pack dosyasını OBB Repack kısmına geldim. OBB dosyasını seçtim. Ardından pack dosyasını seçtim. Start Progress dedim ve OBB Altre Repack kısmını bana verecek şimdi. Yeni OBB de burada. Alt-Repack'i tekrardan sileceğiz. Hemen şu ikisini ortaya aldım. Sol tarafta gördüğünüz orijinal OBB, sağ tarafta gördüğünüz Magic uyarlanmış OBB. Magic Bullet dosyasını paylaşmak isterdim ama malum videoları bile zor paylaşıyorum. O kadar çok yoğunum. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Retna ile kalın.